Şu anda Tahtalı Teleferik'teyiz. Muhteşem bir gün var. Evet, kabin buradan çıkıyor ve bu halatlarla şöyle en tepedeki noktaya ulaşıyor. Evet, şu anda kabini görüyorsunuz, yukarıya doğru çıkıyor. Bakın şu ileride gördüğümüz en tepe noktada üst istasyonu görüyoruz. Burası deniz yüzeyinden 2365 metre yükseklikte. Hava çok net ve berrak. Manzara muhteşem. Gerçekten buraya gelmeye değer. İsterseniz buradan bu tribünlerle aşağıları seyredebilirsiniz. Dünyanın her tarafından buraya turistler akın akın geliyor. Buranın otopark sorunu yok. İki tane 1 lira atarak bu tribünden aşağıları net bir şekilde seyredebilirsiniz. Evet, hem kameraya bakıp hem de tribüne bakmak gerçekten zor ama şöyle aşağılar. Evet, muhteşem bir manzara. Biletimizi alıp kabinle yolculuğa başlayacağız. Aşağı istasyondayız şu anda. Arkada müşteriler var, yukarıya çıkmak için bekliyorlar. Çay, kahve içiyorlar. En tepede Zeus ve Hero tanrılarının heykellerini göreceğiz. Biletleri almak için alt kata iniyoruz. Biletimizi aldık. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Çift yönlü bir bilet. Evet, fiyatlar konusunda değişken bir yapıya sahip olduğu için internet üzerinden buraya giriş ücretlerini görebilirsiniz. Evet, geçtik şu anda biletli bölgeye ve sıraya geçiyoruz. Bu teleferikte normalde 80 kişi alıyor her kabin. Ancak güvenlik tedbirlerinden dolayı 70 kişiyle sınırlı. Evet, şu anda kabin aşağıya doğru iniyor. Kabinlerin kapasitesi 80 kişi. 10 km hızla gidiyor. Yolculuk süresi yaklaşık 10 dakika. Zirvedeki istasyonun yüksekliği 2365 metre. Yani en tepeye çıktığımızda 2365 metreye çıkmış olacağız. Şu anda teleferiğin içine doğru adımımızı atacağız. Evet, bu halatlarla yukarıya kadar çıkacağız. Kabinimize giriyoruz şu anda. Kabin şu anda kapanıyor. Ayrıca bu teleferik, her teleferikte bir güvenlik görevlisi veya asistan var. Ve şu anda teleferiğin içerisindeyiz ve hareket ediyoruz. Bu teleferikte 70 kişi var. Ve oturacak yer yok. Hepimiz ayakta gideceğiz. Bu yüzden eğer hamile, küçük çocuk, ihtiyar, kalp hastası gibi şeyler varsa, rahatsızlığınız varsa buraya geldiğinizde bu bilgileri de bilmenizde fayda var. Şimdi ben kamerayı ters çeviriyorum. Aşağıları izlemeye başlayacağım. Evet, birinci direği geçtik. Az önce söylemiştik. Bu direklerden toplamda 4 adet var. Evet, aşağılar şöyle muazzam gözüküyor. Böyle bir gün ki gerçekten teleferiğe binilecek bir gün. Her şey pırıl pırıl.
Evet, şu anda içinde bulunuyoruz ama genel itibariyle burada teleferiğin içerisindeki insanlara baktığımızda yabancılar. Burada şunu da belirtmek isterim. Elbette ki biraz bütçemizi zorlamamız gerekiyor. Dünyanın değişik yerlerinde Olimpos dağları var. Bu sizi yanıltmasın. Yani zannedersem bunu internetten araştırmamız gerekiyor. Yani şu anda teleferiğin içi o kadar rahat ki görüyorsunuz, sarsıntı bile yok. Ve aşağıda şöyle size göstereyim. Bu da bizim içinde bulunduğumuz teleferiğin gölgesi. Şu anda çıktığımız bölgeye normal olarak yürüyerek veya bir herhangi bir vasıtayla çıkmamız mümkün değil. Evet, şu anda ikinci direği de geçtik. Evet, şu anda aşağıya doğru sallanasın ediyoruz. Evet, aşağıda kendi gölgemizi görüyoruz. İşte burada biraz heyecan yaşadık. Çünkü biraz aşağı inince böyle bir hafif bir sallantı yaşıyoruz. Evet, benim merak ettiğim farklı bir ağaç var burada. Çam ağaçlarının arasında böyle beyazımsı ağaçlar gözüküyor. Nedir ne değildir bilmiyorum ama gerçekten doğanın, tabiatın bakir ortamlarda böyle bu güzellik, gerçekten insan eli değmemiş güzellikler bunlar. Şöyle bakıyoruz içerideki insanlar arkadaşlar. Evet, kamera çekenler, video çekenler, fotoğraf çekenler ve bir direkten daha geçtik. Şu anda belki en muazzam, en sert yokuşu çıkacağız. Kış geldiğinde buralarda bu ağaçları göremeyeceğiz. Buralarda karlar olacak. Ama şu anda sonbahar mevsimindeyiz. Hava günlük güneşlik ve gerçekten muazzam bir hava var. Ne sıcak ne soğuk. Daha önceden ben bu teleferiğe gelinecek zamanın yaz günleri olduğunu düşünüyordum. Ama şu anda o fikirden vazgeçtim. Buraya gelecekseniz özellikle ilkbahar başı ve sonbahar sonuna doğru gelmenizde fayda var. Çünkü her yer muazzam bir şekilde gözükebiliyor. Sis, duman, bulut yok. Şöyle baktığımız zaman evet, denizi görebiliyoruz. Dağların tepelerindeki kar vesaire hiçbir şey yok. Her şey net gözüküyor. Evet, şöyle bir bakalım. Merhaba. Hello. Evet, bu arkadaşlarımız Pakistan'dan geldiler. Onlar da video çekiyorlar.
Evet, doruklara çıktıkça ağaç ve yeşillik göremiyoruz. Artık beyazlık ve kurak bir ortam görüyoruz. Ve şu anda 4. direği de geçtik. Ben buraya çıkarken şöyle kendimi düşünüyorum. Bizim de kafamız artık bembeyaz. Galiba biz de yaşımızın sonuna doğru yaklaştık. Belki fikir olarak acaba doruklara mı çıktık? Bilemiyorum. Evet, biraz önceki o muazzam görüntülerin yerine böyle çıplak, sade dağları görüyoruz. Biraz belki duygusal biraz. Bakın şöyle ilerlerde köyler gözüküyor. So the god they live high above the ground, close to the sky. You will meet body of people Olur dizi. and Evet, şu anda en son istasyona çıktık. Biraz sonra teleferikten ineceğiz. İyice yavaşladık. Şöyle yavaş yavaş en üstte çıkıyoruz. Tabii ki ben kapı önünde olduğum için ilk çıkanlardan birisi ben olacağım. Evet, şu anda kapının açılışını canlı yayında sizlere gösteriyorum. Kabin görevlisinin ellerini görüyorsunuz ve açıldı. Önümüzde böyle bir yer daha var. O da akıllıktan sonra biz çıkıyoruz ve ilk görüntülerimizi teleferikten buradan alıyoruz. Ve mutlu an. Şu anda en doruktayız. Misafirler arkadan yukarı doğru çıkacaklar. Şu anda 2365 metre doruklardayız. Yani belki de Antalya'nın en yüksek noktasındayız. Şu anda buradan denizi, dağları, yeşillikleri, ovaları, her şeyi görebiliyoruz. Burayı havanın güzel olduğu günlerde Antalya'dan da görüyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de yine en üst noktaya çıkıyorum ve aşağı doğru inerek size gördüklerimi, bildiklerimi ileteceğim. Burada restoranlar, kafeler, mescitler var. Burada ayrı etkinlikler, farklı etkinlikler yapabilirsiniz ama gelirken hava durumuna bakıp da gelmenizde fayda var. Biz buraya Antalya'dan geldik. Antalya yolu üzerinden, yani ana yoldan 9 kilometre uzaklıkta. Evet, şu anda Antalya'nın en yüksek noktasındayız. Olimpos Dağları veya Tahtalı Teleferik'teyiz. Evet, şu anda Kumluca'yı görebiliyoruz ve şöyle döndüğümüz zaman yukarıda ilerideki dağları, tepeleri hep beraber yine görebiliyoruz. Evet, şöyle döndüğümüz zaman ileride Antalya'yı görüyoruz ve denizi görüyoruz ama Antalya biraz daha flu olarak gözüküyor. Sabahleyin baktığım zaman ben
buranın gerçekten pırıl pırıl bir havaya sahip olduğunu ve net görüldüğünü görmüştüm. Ama buradan bakınca orası yine görünüyor ancak biraz sisli, buğulu. Yine bu doruk noktasından buraya gelerek sisten pustan göremediğiniz yerleri 2 tane 1 lirayı işte buraya atarak izleyebilirsiniz. Evet, dürbünümüz burada. Şöyle az sonra yapacağım. Gerçekten harika bir yer. Beraber geldiğimiz arkadaş bize böyle hediyeler veriyor. Pakistan'dan gelmişler. Pakistan'a selam. Aleykümselam. Az önce işte bu halatlar üzerinden geldik. Aşağıda görüyorsunuz alt istasyonu. Tabii ki buraya çıkmak için gördüğünüz gibi sert yokuşlar ve orman var. Gelirken biraz aracımızın sağlam ve düzgün olması gerekiyor. Buraya çıktığınız zaman ya taksiyle gelmeniz gerekiyor ya da aracınızla gelmeniz gerekiyor ya da tur otobüsleriyle gelmeniz gerekiyor. Burada herhangi bir ulaşım imkanınız yok. Taksiye ile geldiyseniz aynı taksiyle geri dönmekte fayda var. Evet, şu aşağıda gördüğümüz heykeller Zeus ve Hero. Daha önceki geldiğim zamanlarda işte şu köyleri, şu yolları göremiyordum. Şu arka tarafta gördüğünüz tabelalarda buraya bazı dünya şehirlerinin uzaklıkları gösteriliyor. Evet, işte tam bu noktadan Seul 8148 kilometre, Jerusalem 2040 kilometre, Kuveyt 1818 kilometreymiş. Şu anda Viyana ile Bakü arasındayız. Tam ortasındayız. Odak noktasındayız. Her yokuşun bir inişi var. Her gidişin bir dönüşü var. Olimpos teleferikte tepe noktaya çıktık ve şu anda aşağıya doğru iniyoruz. Evet, Zeus ve Hero'nun heykeline doğru burada ilerliyoruz. Şöyle arasında geçtikten sonra kendimi de sizlere göstereceğim. Şu anda tahtalı teleferikle çıktığım 2365 metrede Zeus ve Hera'nın heykeli önündeyim. Eski Yunan'da tanrılar böyle yüksek dağları, yüksek yerleri severmiş. İşte Zeus ve Hera burada görüyoruz. Evet, ibadet eder gibi bir hanımefendi belki de ibadet ediyor. Evet, doruklara çıkmanın bazen farklı tehlikeleri olabilir. Doruklar her zaman emin yerler değildir. Doruklara çıkmak güzeldir ama inmek gerçekten insan ruhuna biraz ağır gelebilir. Onun için doruklara çıkarken gerçekten hak ederek çıkmak gerekiyor. Hak ederek doruklara çıkarsak düşmemiz, doruklardan inmemiz
biraz imkansız. Evet sevgili dostlar, şu anda muazzam bir günde, muhteşem bir günde, havaların çok güzel olduğu bir günde Olimpos teleferiğe çıktım. Etrafı buradan izledim, izliyorum ve hakikaten geldiğime değdi. Şimdi merak ediyorsunuz, ücretleri merak ediyorsunuz ama ücretler değişken olduğu için maalesef bilgi vermek doğru olmaz. İnternet sitesinden fiyatları araştırabilirsiniz. Evet, buradan rahat bir şekilde Finike'yi ve Antalya'yı, Kemer'i görebiliyoruz. Evet, buraya kimler çıkabilir aslında? Mesela yürüyüş yapmayı çok sevenler, dağcılığı çok sevenler, doğayı çok sevenler buraya gelebilir. Bu güzellikleri koruyup değerlendirmek bize kalmış. Burayı yaklaşık 1 saatte dolaşabilirsiniz. Dağlarımızın işte böyle ağaçsız ve yeşilliksiz olduğunu kabul edebiliyor musunuz? Şöyle Kemer'den Antalya'ya doğru kameramızı çevirelim. Şu anda Doruklar'dayız. Tahtalı teleferikle buraya kadar çıktık ve 2365 metre yükseklikteyiz. Doruklar güzeldir ama bizim kanalımız da Doruklara çıkması gerekiyor. Şu ana kadar abone olmadıysanız lütfen abone olun. Tabii ki bu görüntüleri izledikten sonra yorum yapın, beğenin ki biz Doruklara yükselelim, Doruklarda kalalım, sizlere daha çok, daha kaliteli, daha muhteşem yayınlar yapalım. Az sonra aşağıya doğru ineceğiz. Şu anda gördüklerimizden başka çok fazla bir şey burada yok. Ama havası güzel, manzarası güzel. Şu anda bir kafenin önündeyim. Tabii ki burada fiyatlar biraz fazla. Yani turistik bir yer. Genellikle buraya gelenler de turist olduğu için elbette ki fiyatların yüksek olması da normal. Zaten sınırlı sayıda insan geliyor. Buraya çıkmak biraz meşakkatli ve pahalı. Burayı hatırlatan bir anı, hediyelik alabilirsiniz. Eşinize, dostunuza, arkadaşınıza hediyelik götürebilirsiniz. Şu anda içinde bulunduğumuz mekan Olimpos Teleferiği üst istasyonu. Burada her 10-12 dakikada bir
kabin geliyor, aşağıya iniyor. Normalde kabinlerin kapasitesi 80 kişilik, ancak güvenlik açısından buradaki kabinlere 70 kişi alıyor. Biletlerinizi atmayın, çünkü aynı biletle geriye dönüyorsunuz. Hadi bakalım. Ne yaptım? Çok Evet, acaba ben de bu şekilde biletinizi mutlaka yanınızda saklıyorsunuz. Yukarıya çıkarken de inerken de işte bunu soruyorlar. Hatta geçen gün gördüm, burada biletleri bir sayıları zamanlar da oluyor. Çünkü sistemde bazen arızalar meydana gelebiliyor. İnternet çekmeyebiliyor. Bu yüzden mutlaka biletinizi yanınıza bulundurmanız lazım. Tamam, bir haber vereyim ben işteyim de. Evet, buraya geldiğinizde herhangi bir iletişim sıkıntısı çekmezsiniz. Evet, arkadaki ekranda görüyorsunuz. Biletler geçtikçe sayı azalıyor. Yani şu anda içeriye alınacak kişi sayısı 47. Mutlaka ve mutlaka gelirken aldığınız bileti burada göstermeniz gerekiyor. Yoksa sorun yaşayabilirsiniz. Şu anda 44 kişi daha var teleferiğe binecek. Evet, bugün biraz daha erken bineceğim. Evet, bu gelenlerin getiren teleferiğe biz bineceğiz. İşte dünya böyle bir şey. Biri gelir, biri gider. Doruktayken şöyle birkaç saniyelik görüntü daha alalım. Evet, yavaştan hareket başladı. Kabine doğru gidiyoruz. Evet, işte bu şekilde sert bir yerden iniyoruz aşağıya doğru. Czy ktoś widział Koszicę? Bo ja nie widziałam. Evet, birinci direği geçtik yukarıdan inerken ve aşağıyı görüyorsunuz bu şekilde. Sert bir şekilde aşağıya doğru iniyoruz. Evet, şu anda yokuş iniyoruz aşağıya doğru. Görüyorsunuz yamaçları. Evet, şu anda kameram sabit. Ama bu hareketler evet.
aşağıları görüyorsunuz. Evet, ağaçları bu şekilde yakından görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda teleferiğin içindeyiz. Aşağıya doğru gidiyoruz. Yaklaşık 10 dakika yolculuğumuz olacak. Görüyorsunuz, herkes ayakta heyecanlı bir şekilde bekliyorlar. Yazın başında Antalya Küçük Teleferik'te bir kaza olmuştu. Ve o kazada ölenler de olmuştu ama kazalar olabilir. Dolayısıyla şu anda gördüğümüz bu gerçekten güvenli ve rahat, adeta uçakta gider gibi gidiyorsunuz. İşte bu şekilde dağları, taşları, derinleri gökyüzünden bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi de çektiğimiz şey drone değil, bizatihi kamerayla çekiyorum. Şu anda alt istasyona indik. Şöyle bakın. Güvenlik görevlisi şu anda kapıyı açıyor. Açtı ve biz de bu şekilde çıkıyoruz. Aynı kabinde gelen arkadaşlarımızla birlikte dışarıya doğru çıkıyoruz. Evet, sevgili dostlar, yolculuğumuz burada bitti. Güzel bir zamandı. Aslında çok fazla yorucu değildi. İsterseniz siz burada yarım saat 45 dakika gibi bir sürede de yukarıyı gezebilirsiniz. Ancak şunu bilmeniz gerekir ki yukarıya çıkış 10 dakika, inişte 10 dakika, toplamda 20 dakika zaten yolculuk var.
yukarıda yemek yerseniz, başka etkinliklere katılırsanız buna göre süreniz farklılaşabilir. Yani ayrıntılı bir şekilde ben size Olimpos teleferikte neler yapabileceğimizi göstermiş oldum. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoş ve esen kalın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.